Dostlar selamünaleyküm. Çok acayip şeyler oluyor. Türkiye insansız hava aracı alanında zaten bir numara olduğunu her fırsatta gösteriyordu ama bu sefer olayı çok farklı bir boyuta taşıdık. Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı Aselsan üretimi milli burun radarı Murat 100A ile ilk uçuşunu yaptı. Yani artık Akıncı'nın bir AESA radarı var. Yani diğer bir deyişle artık Akıncı aynı anda denizdeki ve karadaki hedefleri izlerken bir yandan da hava platformlarını vurabilecek. Yani diğer bir deyişle Akıncı artık bir savaş uçağı bile vurabilecek potansiyele geldi. Tabii ki bu iddiaya bazı şerhlerin eklenmesi gerekiyor. Onları birazdan konuşacağız. Bugün konumuz biraz detaylı. O yüzden uzatmadan hızlıca başlayalım. Siz de hazır intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akıncı taarruzi insansız hava aracımız havacılık tarihine geçti. Selçuk Bayraktar'ın dün paylaştığı görüntülerde Akıncı'nın Aselsan üretimi milli burun radarı Murat 100A ile havalandığı görüldü. Yani diğer bir deyişle artık Akıncı'nın AESA radarı var. AESA radarı nedir, ne katkısı olacak elbette birazdan konuşacağız. Ama bu konu savunma sanayisinde yaşanan gelişmelerin bir bütün olduğunu bize bir kere daha göstermiş oldu. Bu radar Aselsan tarafından F-16 Özgür projesi için geliştirilmişti. Yani Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını milli bir radarla donatmak için çıktığı bir yolun sonucuydu. Murat AESA radarı ilk olarak birebir ölçekli modeli üzerinden İDEF 21 fuarında tanıtıldı. 1-1,5 yıl içinde hazır hale getireceğiz demişlerdi. Çok az bir gecikmeyle proje tamamlandı. Geçen yıl F-16 Özgür'le ilk uçuşunu yaptı. Tasarım faaliyetleri gerçekleştirilirken bile Akıncı'nın da bunu kullanacağı zaten söyleniyordu. İşte şimdi Akıncı ile de ilk uçuşunu yapmış oldu. Peki bu neden önemli? Türkiye'nin hava yer konusunda bir sıkıntısı yok. Yani hava platformlarımızdan yerdeki hedefleri vurma konusunda çok iyi durumdayız. Herhangi bir savaş anında karadaki bir hedefi onlarca farklı türde platform ve mühimmatla imha edebiliyoruz. Hatta bu konuda dünyanın en iyilerinden biri konumundayız. Ama bizim yumuşak karnımız hava görevleriydi hep. Yani hava platformlarımızdan hava platformlarını vurma konusunda yer hedeflerini vurmak kadar iyi değildik. Daha doğrusu o kadar özgür değildik diyelim. Çünkü zaten F-16 savaş uçaklarımızda ABD üretimi havadan havaya füzeleri kullanıyorduk. Ama bu elbette bir bağımlılık anlamına geliyordu. Ve Türkiye son 15-20 yıldır bağımsız bir ülke olmak için atılması gereken bütün adımları birer birer atıyordu. İşte bu adımlardan biri de hava savaşı kabiliyetimizi millileştirmek üzerineydi. Ve bunun için Göktuğ projesini filan başlattık. Gökdoğan ve Bozdoğan gibi birazdan bahsedeceğimiz mühimmatları bu süreçte geliştirdik. Peki bunun konumuzla ne alakası var? Akıncı yeni entegre edilen Murat 100A radarı sayesinde artık hava savaşlarında etkin bir güç haline geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, şu an Akıncı bir savaş uçağını bile vurabileceği bir seviyeye ulaşıyor. Tabii bu konu bu kadar basit değil. Birazdan detaylarıyla konuşacağız ama teorik olarak artık bu ihtimal var. Çünkü AESA sayesinde nasıl ki insansız hava araçlarına ya da helikopterlere angaje olabiliyorsa aynı şekilde savaş uçaklarına da angaje olabilecek. Yani özetle şu an Akıncı Türkiye'nin düşman hava platformlarına karşı kullanacağı ilk insansız hava aracı olma yolunda ilerliyor ve dünyada AESA radarına sahip olan ilk platform olmuş oldu. Şimdi bu söylediklerimizi birer birer açalım. Öncelikle AESA radarı nedir? Radarları biliyorsunuz, antenlerinden etrafa sinyaller yayarlar. Belli noktalara gönderdikleri bu sinyaller eğer gönderildikleri yerde bir nesne varsa o nesneye çarpıp geri yansırlar. Bu yansıyan sinyallere bakarak radarlar hedefin hızını, yerini, büyüklüğünü filan belirleyebiliyor. Radarların ilk zamanlarında sadece orada bir nesne olduğu fark edilebiliyordu ama şimdi artık çok daha detaylı bilgiler belirlenebiliyor. AESA radarlar tabii ki bahsettiğimiz klasik radarlardan çok daha gelişmiş sistemler. Yüzlerce, hatta bazılarında binlerce modülden oluşuyorlar. Bu modüllerin her biri hem alıcı hem verici olarak görev yapıyor. Ve bu sayede bu radarlar aynı anda havada, karada ve denizdeki birçok farklı hedefi görüntüleyip takip edebiliyor. Bu modüller farklı noktalara aynı anda sinyal gönderebiliyorlar ve yine bu radarlar aynı anda elektronik harp da uygulayabiliyor. Yani yüzlerce modülle aynı anda sinyal gönderip havada, karada, yerde bulunan bütün hedefleri takip edebilen ve elektronik harp yapabilen bir sistemden bahsediyoruz. İyi de bu kadar fazla sinyal yayan bir radarın yerinin tespit edilmesi kolaylaşmıyor mu? Bu soruyu sorabilirsiniz. Normalde de böyle olması lazım. Ama AESA radarların çalışma prensibi bunu engelliyor. Hatta bildiğiniz klasik radarlara göre tespit edilmeleri çok daha zor. Çünkü normal radarlar belli bir frekansla sinyal yayıyor. Ama AESA radarları yüzlerce modülle bu frekansları çok hızlı ve tamamen rastgele olarak değiştiriyorlar. Bu da yerlerinin tespit edilmesini iyice zorlaştırıyor. Ve bu teknoloji yeni nesil savaş uçakları için olmazsa olmazlardan biri. Bu kadar kritik olduğu için kafanıza göre bir yerlerden satın alamıyorsunuz elbette. Hatta aldığınız ülke bunların menzilini bile kısıtlıyor size verirken. Neyse işte bu radarların önemi anlaşılmıştır muhtemelen. Bir
Biz yine kendi üretimimiz olan radara, yani Murat radarına dönelim. Bu radar bizim için her şeyden önce uzun menzilli hava füzelerimizin radar füze haberleşme menzilinin kısıtlamasını ortadan kaldıracak. Yani çok daha uzun menzillerde radarla fırlattığınız füze haberleşmesi devam edecek. Bu özellik Gökhan füzemiz envantere girdiğinde çok daha önemli hale gelecek elbette. Murat radarımızda galyum nitrür modüller kullanılıyor ve toplamda 1152 adet modül var. Radarın gelişmişliği biraz da bu modül sayısından yorumlanır genelde. Ve bu yönüyle baktığımız zaman şu anki APG-83 radarından daha iyi durumda bizim radarımız. Menzili henüz net değil ama APG-83'ün menzili 300-350 km civarı. Yani buradan yola çıkarak bizim radarımızın menzilinin en az 300 km olduğunu söylemek mümkün. Yani F-16 büyüklüğünde bir hedefi 200 km civarından çok kolay bir şekilde tespit edebilir. İşte bu potansiyel Akıncı insansız hava aracımıza entegre edildiğinde elbette ilk aklımıza gelen şey Akıncı'nın artık hava platformlarını vurabileceği oldu. Çünkü Türkiye'nin 2 adet milli hava füzesi var. Birincisi Bozdoğan. Bu füze ABD'nin ürettiği AIM-9X'e eşdeğer bir görüş içi havadan havaya füze. Seyir füzelerini bile etkili şekilde hedef alabiliyor. İşte Akıncı'nın kullanacağı ilk füze bu olacak. İkincisi Gökdoğan. Bu da ABD üretimi AIM-120 AMRAAM muadili görüş ötesi bir havadan havaya füze. Aktif radar arayıcı başlığı var. Yine elektronik harbe karşı dayanıklı ve 65 km menzile sahip. Sesin 4 katı hıza ulaşabiliyor. İşte Akıncı Murat radarı ile birlikte bu füzeleri atacak ve bunun yanında yeni havadan havaya füzeler de Akıncı'ya entegre edilecek. Çünkü daha önce insansız hava araçlarımız için Gökdoğan ve Bozdoğan'ın daha küçük versiyonlarının geliştirileceği duyurulmuştu. Akıncı onları da kullanacak ve bunlarla birlikte artık hava muharebelerinin bir öznesi haline gelecek. İlk başta savaş uçağı bile vurabilecek hale gelecek dedik. Teorik olarak elbette bu mümkün. Ama bir savaş uçağıyla ip dalaşına girmesi ya da doğrudan bir hava savaşına girmesi elbette çok olası değil. Çünkü hava muharebelerinde bazı önemli etkenler var. Bugün konuştuğumuz AESA radarı bunların başında geliyor. Akıncı da artık buna sahip. Aynı şekilde ikinci önemli etken etkili bir havadan havaya füze sahibi olmak. Akıncı buna da sahip. Üçüncüsü ve dördüncüsü düşük radar kesit alanı ve hava aracının çok yüksek süratlere çıkıp çok ciddi manevralar yapabilmesi. İşte bu son iki madde Akıncı'nın savaş uçaklarına karşı işini biraz zorlaştırır. Asla vuramaz diye bir şey yok ama elbette işi zor olur. İnsansız hava araçları ve helikopterlere karşı etkili bir platform olacağını çok kolay bir şekilde söyleyebiliriz. Savaş uçaklarına karşı da bu yetenek elbette işine yarayacak. Mesela hatırlıyorsunuzdur, üzerinden çok geçmedi. Suriye'de ABD'ye ait bir F-16 bizim bir insansız hava aracımızı düşürmüştü. Eğer o insansız hava aracında bugünkü konuştuğumuz kabiliyet olsaydı F-16 atış yapmak için yaklaşmaya bile çekinirdi. Yani Akıncı bu yeni yeteneğiyle bir savaş uçağını doğrudan vuramayacak bile olsa, ki vurma ihtimali var, onu caydıracağı kesin. Bu da aslında yeterli. Yani kısaca özetlersek Türkiye insansız hava aracı alanında bir ilke daha imza attı. Dünyada AESA radarla uçuş yapan ilk insansız hava aracı Akıncı oldu. ABD yakın zamanda insansız hava aracından AIM-9X havadan havaya füzeyi ateşlemişti. Eğer süreç hızlı ilerler ve biz Gökdoğan ya da Bozdoğan'ın testlerini hızla tamamlayıp Akıncı'nın kullandığı mühimmatlara bunu dahil edersek o konuda da bir ilki başarmış oluruz. Bir ilki başaramasak bile ABD'nin insansız hava aracı hava füzesi kullansa bile Akıncı bunu AESA radarla birlikte kullanacağı için her zaman daha üstün olacak. Bunları söylediğim zaman genellikle ABD bizi kıskanıyorcular koşa koşa kanala yorum yapmaya geliyor. Kusura bakmayın ama ortadaki gerçek bu. Türkiye bu konuda dünyanın bir numarası. Bunu da her gelişmede bir kere daha hatırlatıyor. Sizin zorunuza gitse de gitmese de ortada böyle bir gerçek var. Allah'a emanet olun.